Nasıl 35 yaşında dolar milyoner olunur bunu anlatıyorum. Sizin de aklınızda bu soru varsa, hayatta olmaz diyorsanız, nasıl olur hocam diyorsanız gelin bu videoda size bunları anlatacağım. Aklınızda bu sorular varsa o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda 35 yaşında nasıl dolar milyoner olunacağını, ben kendi hayatımda ne gibi tecrübe edindim, neler gördüm, okuduğum kitaplar, konuştuğum insanlar, gördüğüm hayat hikayelerinden çıkardığım dersleri size bu videoda paylaşacağım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Şimdi kariyerimizin başındayken, üniversite mezun olmuşken de işte üniversitede okurken hep ne düşünüyoruz? Çok çalışarak zengin olacağız. Bir yerde işe gireceğiz. İşte çok çalışacağız, terfi edeceğiz. Terfi edince de gayet güzel paralar kazanacağız ve bu şekilde zengin olacağız diye düşünüyoruz. Ve plan şu arkadaşlar, bize öğretilen 20 yaşında 25 yaşında çalışmaya başla, 65'e kadar çalış ve bu 40-45 sene içinde de kazandığın parayla emeklilikten sonra güzel bir hayat yaşa. Ama aslında olay arkadaşlar o değil. 65 yaşında kimse zengin olamıyor arkadaşlar. Neden? Aslında durum böyle değil. Önemli olan çok çalışmak değil, daha akıllı çalışmak, işte birden fazla gelir kalemi yaratmak, doğru insanlarla tanışmak, sevdiğiniz işi bulmak gibi birçok nokta var. Şimdi ben bu videoda size bunları teker teker anlatacağım ve örneklendireceğim. O nedenle videonun arkadaşlar sonuna kadar benimle kalın. Çalışarak neden zengin olamayız arkadaşlar? Çünkü maaş lineer, yani doğrusu olarak artan bir şey. Biz işte ilk yılda 3 alıyorsak sonraki yılda 4 alıyoruz, sonra 5 alıyoruz, sonra 10 alıyoruz. Ama maaşlı iş hiçbir zaman bizi zengin yapmaz, hiçbir zaman bizi finansal olarak özgür yapmaz. Hayatta öğrendiğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar, en az 2 farklı geliriniz olması lazım. Biri maaş olabilir, biri kira geliri olabilir. Biri maaş olabilir, biri işte Eurobond kuponu olabilir. Biri maaş olabilir, biri ek iş yaptınız. İkincisi mesela Çin'den bir ürün getirip Amazon üstünden satmak olabilir. Yani 2 farklı mutlaka geliriniz olması lazım erken yaşlarda ki neden bunu böyle diyorum? Kazandığınız maaş sizin hayat giderleriniz, işte ev kirası, yemek, içmek, onlara gidecek. İkinci geliriniz güzel bir şekilde direkt sizin yatırımınıza, para birikiminize gidebilir. Çünkü bizim aldığımız maaş bizim finansal özgür olmamız için yeterli değil. Sistem zaten ona yönelik maaş veriyor. Sistem size finansal özgür olun, 35 yaşında, 40 yaşında işinizi bırakın diye yüksek maaş vermiyor. Onun nedeni de o. Yani sistem sizin 65'e kadar çalışmanızı istiyor ki birileri şu anki emeklilerin paralarını ödesin, yani emeklilerin maaşlarını ödemesi gerekiyor. Ve bu sistem gitgide yaşlandığı için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ondan zaten işte annelerimizin, babalarımızın zamanında emeklilik yaşı işte 50'lerdeyken şu an 65-70'leri zorluyor. Onun mantığı o aslında. Onun için ne kadar fazla gelirimiz olursa o gelirleri daha iyi şekilde yatırım yapabiliriz. Böylece sadece tek maaşa güvenmeyiz. İş yerinde değerlerimize aykırı bir şey olursa, huzurumuzu kaçıran bir nokta olursa o zaman tek bir geliriniz olmazsa çok daha rahat istifa edip güzel bir zamanda başka bir işe geçebilirsiniz. Dediğim gibi bu ikinci, üçüncü gelirinizi de güzel şekilde yatırım yaparak servetinizi büyütebilirsiniz. Böyle zaten tek maaşa bağlı kalmadığınız için daha erken aşamada finansal özgürlüğünüze ulaşabilirsiniz. Ama şurada şöyle bir şey var, önemli olan tabii ki biz gelirimiz arttı diye daha fazla para harcamamamız gerekiyor. Hayat standartımızı kazandığımız ölçüde arttırmamamız gerekiyor. Diyelim ki işimizden 10.000 kazanıyoruz. İşte yan işten de 5.000 kazanıyoruz. Ama biz 15.000 kazanıyoruz diye 15.000 harcamamamız gerekiyor. Biz normal 10.000 kazandığımızda işte 8.000 harcıyorsak, 9.000 harcıyorsak o geri kalan 5'i de direkt yatırıma ayırmamız mantıklı olur. Şöyle bir şey daha farkına vardım arkadaşlar geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Zenginlik ne kadar para kazandığımız değil, ne kadar para kenara ayırabildiğimizdir. Bunu gerçekten sizlerle paylaşmak istedim. Birçok insan diyor ki ben işte bu kadar maaş kazanıyorum, bu kadar para kazanıyorum aylık, bu kadar zenginim ya da az kazanıyorum, bu kadar fakirim, zengin değilim diye düşünüyor. Ama bence olay o değil. Şimdi gelin bir örnek üzerinden bakalım. Birinci örnek, birisi 100.000 lira kazanıyor ayda, 95.000 TL harcayıp kenara 5.000 TL ayırıyor. Diyor ki çok güzel hayatım var, istediğim tatile gidebiliyorum, istediğim şeyler alabiliyorum. Zenginim, kenara 5.000 ayırıyorum ama günü yaşamak daha önemli. Ben nasıl bu şekilde 65 yaşına kadar çalışacağım ve maaşım benim artarak gidecek. İyi bir senaryoda işimi kaybetmeyeceğim ya da işte daha üst pozisyonlara başka şirketlere geçebileceğim. İkinci örnekte şu arkadaşlar. Aylık 50.000 lira kazanan biri 35.000 TL harcıyor. Kenara 15.000 TL ayırıyor.
Diyor ki benim hayat giderlerim 35.000 TL. Hemen 15.000 TL ayırarak aslında önümüzdeki 15-20 sene içerisinde düzgün yatırımlarla finansal özgürlüğe ulaşabilirim ve artık 8-5 çalıştığım işimden ayrılabilirim. Şimdi buna baktığınızda birinci opsiyona bakarsanız sadece aylık kazanç üzerinden diyeceksiniz ki evet 100 bin lira kazanan daha zengin. Ama aslında öyle değil arkadaşlar. Kenara daha fazla para ayıran ve bu ayırdığı parayı düzgün yatırım yapan çok daha zengin. Şimdi siz 5.000 TL ayırıyorsunuz. Bu 5.000 TL yatırım yapsanız da 95.000 TL'lik hayat standartınızı karşılayacak aşamaya gelmesi oldukça uzun sürer. Hesaplamaları yapmak lazım ama 30-35 yılın üzerine çıkacağını düşünüyorum. Öbür tarafta baktığımızda 15.000 TL ayırırsa 35.000 TL'ye gelmek için büyük olasılıkla 15-20 sene içerisinde finansal özgürlüğe ulaşabilir. Her zaman bu açıdan bakmamız bizim kendi hayatımız açısından da oldukça mantıklı. Biri birinden daha iyi demiyorum. Sadece amacımız servet inşa edip işte erken aşamada 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında dolar milyoner olup bırakmak istiyorsak ikinci opsiyon doğru olanı. Ama tabii ki herkesin hayat görüşüne de saygımız sonsuz. Peki diyeceksiniz bu paraları biriktirdik nasıl yatırım yapacağız? İşte aylık 15 bin 20 bin biriktirdik nasıl yatırım yapacağız? Kanalımda arkadaşlar bir video yaptım sizler için. 20'li yaşlar için, 30'lu yaşlar için ayrı, 40'lı yaşlar için ayrı, 50'li yaşlar için, 60'lı yaşlar için ayrı her yaşa yönelik bir yatırım portföyü yaptım. Tabii ki bu videoda hem bu söylediğim videoda hem bu içinde bulunduğumuz videoda bahsettiğim yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi edindiğim hayat görüşlerini, yatırım bilgilerini sizlerle paylaşmak istedim. Bu videoyu da izlemediyseniz 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlar için farklı yatırım sepetleri yaptığımız videoyu da izlemediyseniz sağ üstte linkini bırakıyorum. Onu da şimdi ya da bu videonun sonunda mutlaka izleyin, göz atın. Diğer değinmek istediğim bir noktada arkadaşlar hayatta gördüğüm her şeyi bilemeyiz, her şeyde iyi olamayız. Herkesin farklı güçlü yanları var ve amacımız aslında ne olması lazım? Bu çevremizdekilerin farklı olan, bizden farklılaştığı güçlü yanlarından faydalanmamız gerekiyor. Şöyle güzel bir söz var. Türkçe'ye çevrilmiş. Onu da size paylaşmak istedim. Eğer odadaki en zeki insan sensen, yanlış odadasınız. Buradaki önemli nokta herkesin farklı noktalarını bulup o insanlarla arkadaş olmak. Boş insanlarla arkadaş olmayıp kendimizi yükseltecek, farklı açılardan geliştirecek insanlarla arkadaş olmamız lazım. Mesela bir arkadaşımız finans alanında çok iyidir. Bütün yatırım enstrümanları biliyordur. O insanla birlikte olup o insanın fikirlerinden, yatırım düşüncesinden faydalanıp hangi yatırım mecraları bizim aklımıza yatıyorsa onlara fikir paylaşımında bulunup oradan öğrenmek. Başka bir arkadaş e-commerce yani e-ticaret alanında iyidir. E-ticaret alanında neler yaptığını öğrenmek mantıklı olabilir. Gibi birçok şey seçeneklendirebilir. Bir arkadaş vergi alanında iyidir. Muhasebe alanında iyidir. Kendi işiniz varsa vergi ve muhasebe kısmında bu arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Nasıl yasal olarak verginizi optimize edebilirsiniz aslında. Bunları da düşünmek önemli. Diğer bir nokta arkadaşlar ben bunu oldukça geç öğrendim. Bileşik faizin gücüne inanın. Biliyorsunuz Warren Buffett ne demiş? Bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır demiş. Bu neden? Çünkü bileşik faiz kar topu gibi büyüyor arkadaşlar. Çünkü %10 getirini düşün. Mesela %10 bir sonraki sene 110 oluyor. 100 lira yatırıldı. Bir sonraki 121 oluyor. Gördüğünüz gibi lineer artmıyor. 121'den sonra 132 oluyor. Sonra 143 oluyor. Böyle arkadaşlar gitgide kar topu gibi parabolik olarak artıyor. Şimdi bu grafik arkadaşlar size açık açık gösteriyor. Diyor ki her yıl bir para yatırsanız ve bu para %10 faizle büyüse 45 yıl sonunda nereye gelir? İşte 50 yıl sonunda nereye gelir arkadaşlar? Buradaki mavi kısım sizin yatırdığınız ana para. Turuncu olan da getiri. Yani bu kar topu gibi art dediğimiz bu bileşik faizin gücünün getirisini görüyorsunuz. Yani bileşik faiz zaman oldukça önemli ama ne kadar erken başlarsanız o kadar erken servet inşa edebilirsiniz. Şöyle güzel bir şey karşıma çıktı arkadaşlar. Birine demişler ki şu an 1 milyon dolar ister misin? Birine demişler şu an 1 penny ister misin? 0,01 işte dolar ister misin? Bu ikinci opsiyonda 0,01 dolar her gün 2'ye katlanacak ve 30. gün sonunda size bu parayı vereceğiz. Tabii ki birçok insan demiş ki ben 1 milyon dolar istiyorum. Ama aslında 0,01 dolar her gün 2'ye katlanırsa işte 0,02 oluyor. 0,04 gördüğünüz gibi 0,08. 30 günün sonunda 2'ye katlandığı için bileşik faizin gücünü biraz abartılı şekilde göstermek için 30. günün sonunda 5,3 milyon dolar oluyor. Yani buradaki önemli olan nokta şu. Bileşik faiz önemli, süre önemli, disiplinli bir şekilde yatırım yapmak önemli. Son bahsetmek istediğim nokta ise arkadaşlar en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Yeteneklerinizi keşfedin. Yeteneklerinizi nasıl keşfedeceksiniz? Şöyle taktikler var arkadaşlar. Bazı insanlar biliyor neyi sevdiğini. İşte ben yemek yapmayı seviyorum, resim yapmayı seviyorum, işte yatırım yapmayı seviyorum, insanlara bir şey öğretmek istiyorum. Bu hoşuma gidiyor. Bazı insanlar arkadaşlar bunları bilmiyor ve bunlara da şöyle bakabilirler. Küçüklük fotoğraflarınıza bakın. Ne yapıyorsunuz? El becerilerine mi yatkın? Başka bir şey mi yapıyorsunuz? İşte robot mu inşa ediyorsunuz? Lego mu yapıyorsunuz? Buradan belki size
birkaç ipucu çıkabilir. Buradan yeteneklerinizi bu şekilde keşfedebilirsiniz. Ve arkadaşlarınıza, ailenize sorabilirsiniz. Onlar eskiden ne yaptığınızı sizden belki daha iyi gözlemleyebilir. İçinde olunca çok bilemiyorsunuz. Mesela ben arkadaşlar insanlara bir şey öğretmeyi çok seviyorum. Ve insanlar bunun faydasını görünce çok mutlu oluyorum ve haz duyuyorum. Benim basit bir şekilde karmaşık olan konuları anlatma yeteneğim olduğu söyleniyor. Ben de onun için YouTube'a girdim arkadaşlar. YouTube kanalları açtım. İşte Twitter'dan, farklı alanlardan da herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Peki ben bunu nasıl keşfettim? Ben arkadaşlar okul zamanında arkadaşlarıma ders anlatıyordum. Ve insanlar diyordu ki çok basit anlatıyorsun, çok sabırlısın ve çok güzel anlıyoruz. Buradan arkadaşlar biraz geçmişe yönelik düşünmek lazım. Neleri sevdiğiniz ve neleri yeteneğiniz olduğunu. Bu Venn şemasında, bu kümelerde şunu göstermek istiyorum. Birinci küme soldaki insanların ihtiyacı olan bir konu bulacaksınız. Bir alan bulacaksınız. Diğer bir noktada sevdiğiniz, yetenekli olduğunuz bir alan, bir iş bulacaksınız. Bu iki kümenin kesişimini görüyorsunuz. Üçüncü de para kazanabileceğiniz bir alan olması lazım. Bunların üçünün kesişimi arkadaşlar nirvana. Yani bunu bulursanız zaten, bu bence dünyadaki insanın %5'inden azı bulabilmiş. Buradan zaten başarılı olduğunuzda para zaten takip ediyor. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki ben insanlara bir şey öğretmeyi seviyorum ve finans konusunda, işte finansal özgürlük konusunda ilgim var ve bilgim var. Ve yetenekliyim diyelim. İnsanların ihtiyacı ne? Bu karmaşık konuların basit bir şekilde insanlara anlatılması. Ve YouTube'da, sosyal medyada bu kadar transparan bir şekilde, net bir şekilde, basit bir şekilde bunu anlatan yok. Ya da olsa da oldukça az. Bunların ikisinin kesişimi görüyoruz. Burada nasıl para kazanabiliyoruz? Diyelim ki YouTube'a reklam veriliyor. YouTube'dan reklam gelirimiz oluyor. Başka sponsorluk gelirleri olabiliyor. Bu da bu yeteneği ve insanların ihtiyacı olan bu konuyu nasıl paraya çevirebileceğim, nasıl bu ortadaki yıldıza, nirvana dediğimiz yere ulaşabileceğimi örneklendirmiş olalım. Ben de bu nedenle böyle video yapmak istedim. İşte 35 yaşında nasıl milyoner olabiliriz? 35 olmaz, 30 olur, 40 olur, 45 olur arkadaşlar. Önemli olan 65'e gelmeden emekli olmak ve 65'e geldiğimizde birçok insan emekli olamıyor zaten yeterli parası olmadığı için. Bunu biraz daha sistemin önüne geçip sistemden bir adım da olsa uzaklaşabilmek, erkenden bu 8-5 işimizi bırakıp sevdiklerimizle, hoşumuza giden şeylerle zaman geçirmek arkadaşlar aslında bu videonun amacı. Umuyorum dediğim gibi sizi finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştırmışımdır. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olun. Bu videoyu başka arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz lütfen paylaşın. Daha büyük bir alalım. Finansal gücünüz kanalı büyüsün. Finansal özgürlüğüne daha çok arkadaşımızı ulaştıralım. Sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde beni destekleyebilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olursunuz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın, finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.